Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz içi sulu sulu ve çok lezzetli anne köftesi tarifini paylaşacağım. Özellikle şunu söylemeliyim ki aradaki püf noktaları kaçırmazsanız eğer sizin köfteleriniz de aynı şekilde olacaktır. Ben yarım kilo kıyma ile hazırlayacağım. Yarısını pişirmek istiyorum, yarısını da buzluğa kaldırmak istiyorum. 2 orta boy soğanımı rondonun içine aldım ve bu şekilde rondomu çalıştırıp soğanlarımın iyice suyunu çıkana kadar çekiyorum. Bakın henüz tam istediğim aşamaya gelmedi. O yüzden tekrardan yapıyorum. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede soğanın suyu köftemize çok lezzet katacaktır. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarım püre haline geldi. Şimdi ayıklamış olduğum yarım demet maydanozu içine katıyorum ve tekrardan çekiyorum ama çok fazla çekmeyeceğim. Siz de göreceksiniz. Evet, şimdi çekmiş olduğum karışımı cam bir kaseye alıyorum ve 500 gram kıymasını ilave ediyorum. Daha sonra ayrı yerde suyun içinde 1 dakika ıslatmış olduğum ekmeklerimi çıkarıyorum ve elimle bu şekilde sıkıyorum iyice. Yumuşacık, içi pamuk gibi ve sulu sulu köfte olmasını istiyorsanız eğer köftenizin içine girecek olan ekmeği bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok lezzetli oluyor ve çok farklı oluyor diğerine göre. Evet, köftemize ekmekleri de ilave ettikten sonra şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için 3 dolu tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı pul biberi ve köfteye çok yakıştırdığım, bana göre olmazsa olmaz 1,5 tatlı kaşığı da kekik ilave ediyorum. Dağ kekiği. 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber. Dilerseniz siz toz karabiber de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Köfteye özellikle yağ mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Daha böyle yumuşacık, pamuk gibi olacaktır. Bir de kıymanın özellikle orta yağlı olması gerekiyor. Evet, tüm malzemeleri ilave ettikten sonra bu şekilde kollarımız yorulana kadar yoğuruyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu noktayı da özellikle belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, bu tarz sulu köfte olsun, normal köfte olsun veya kuru köfte olsun, kesinlikle bu hareketi de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bu hareket sayesinde köfteniz çok çabuk toparlanacak ve pişme aşamasında asla dağılma falan olmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi köftem elime iyice yapışıyor. Bakar mısınız? Bu demek oluyor ki köftenin kıvamı tam istediğimiz gibi oldu. Bakın böyle tel tel oluyor ayrıldığı zaman. Evet, köftemizi yoğurduk. Şimdi üzerine kapatıp dolaba koyuyorum ve yaklaşık bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Evet, köftem dinlendi. Şimdi bir kaseye su koydum ve kenara alıyorum. Ve köftelerimi yapmaya geçiyorum. Önce elimi ıslatıyorum ve mandalina büyüklüğünde parça koparıyorum ve bu şekilde yassı hale getirdikten sonra üzerine bastırıyorum. Burada köfteyi dilediğiniz boyutta ve dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabii ki. Biz bu şekilde sevdiğimiz için ben genelde bu şekilde yaparım. Annemden de bu şekilde öğrenmiştim. Köfte yaparken her defasında elinizi mutlaka ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa elimize yapışır. Evet arkadaşlar, pişirmek için hazırlamış olduğum köftelerim bitti. Şimdi buzluğa atacağım. Köftelerimi hazırlıyorum. Bu köfteyi dilerseniz buzluktan çıkarıp yemeklerde de kullanabilirsiniz. Kahvaltıda patates kızartması yanında da severek tüketebilirsiniz. Evet, buzluk için hazırlamış olduğum köftelerim de bitti. Şimdi bu aşamada streçle de kapatabilirsiniz. Bende poşet vardı. Poşetle kullandım. Bu şekilde kapatıp tepsiyle birlikte buzluğa gönderiyoruz. 2-3 saat bekletip hafif donduktan sonra, yani birbirine yapışmayacak hale geldikten sonra poşetliyoruz. Evet, şimdi köftelerimizi pişirmeye geçiyoruz. Bunun için 2 su bardağı sıvı yağ tavama alıyorum ve
Yağımın ısınmasını ve iyice kızmasını bekliyorum. Bakın tahta kaşık deneyi yaptım. Cızırdamaya başladı. Bu aşamada köfteleri artık kızartmaya geçebiliriz. Bu aşamada 6 ya da 7 tane koymanızı tavsiye ediyorum. Fazla koyarsanız eğer yağımız soğursa köftelerimiz pişene kadar hem içindeki suyunu kaybetmiş olur hem de çok sert bir köfte olur. Evet, köftelerimi tavama koydum. Bu şekilde sallayarak yağın üzerine gelmesini sağlıyorum. Bu aşamada çok fazla bekletmeyeceğiz. Hafif altına baktığımızda kızarıklık varsa hemen ters çevireceğiz. Bir de bu aşamanın mutlaka sesini açmak istiyorum ki özellikle püf noktasından bahsetmek için farkı görmenizi istiyorum. Evet, köftelerimin altına baktım. İstediğim şekilde kızarmış. Şimdi ters çeviriyorum. Ve aynı rengi alana kadar diğer tarafını pişiriyorum. Bakın şu an daha köftelerimiz pişiyor. Birazdan köfteden gelen sesi biraz daha cızırtılı olacak. Bu demek oluyor ki köftemiz pişti ve suyunu salmaya başladı. Suyunu çok fazla salmadan hemen köftelerimizi alıyoruz. Eğer suyunu salarsa almazsak eğer hem yağımız çok kirlenecektir hem de köftelerimizin içindeki su kaybolacaktır. Bakın önce bu sesi dinleyin. Normal ses. Bu aşamadan sonra bakın gitgide daha fazla cızırtı sesi çıkarmaya başladı. Duyduğunuz gibi cızırtı sesi iyice artmaya başladı. Bu aşamada artık köftelerimizi alabiliriz. Evet, diğer köftelerimi de aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftemi yaptım. Bakar mısınız görüntü? Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız görüntüye? Resmen şu an diyor ki beni ye. Yani gerçek anne köftesi budur diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çünkü içindeki suyunu asla kaybetmiyor. Kendisine yakışan baharatlarla yaptım. Çok da güzel oldu. Gerçekten bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ve sevdiklerimi paylaşmalısınız diyorum. Evet, şöyle bir tane alacağım. Size de içinin suyunu göstereceğim. İçinin suyu diyorum size. Bakın. Gerçekten çok lezzetli bir köfte. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir oturuşta 4-5 tane mutlaka yersiniz diyorum. Evet, bugün de sizinle birlikte bu güzel anne köftesi tarifimi paylaştım. Yıllardır bu şekilde yaparım. Hiç beni yanıltmaz. Gerçekten köftelerim sulu sulu olur. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.